Selamünaleyküm arkadaşlar. 9 Ağustos 2026 Pazar günü. Bugün Tuzgölü çiftliğine geldik. Kardeşlerimin çiftliğine geldik. Burada nedense hep rüzgar var, tallaz var, toz var. Mikrofonları takmak zorunda kalıyorum burada. Yoksa rüzgardan ses anlaşılmaz. Abone olduysak şöyle bir buralara bakalım. Aynı zamanda yemek de yapıyorum. Kimse yok. Ben Ramu, bir de çoban uyuyor. Şahinköy'de. Böyle güzel doğal bir video çekmeye gayret göstereceğim. Şöyle ileride sanki siyah bir şey yürüdü gibi geldi bana da şu tarafta. Ona baktım, yok, öyle bir şey yokmuş. Hava çok sıcak arkadaşlar. Tamam, rüzgar var ama bu rüzgar bu sıcakta hiçbir şey. Hava çok sıcak. Zaten bizim burası da adalar yakın olduğu için, Tuzgöl'e yakın olduğu için buranın sıcağı bir de ayrı bir fazla. O yüzden de bunaltıcı bir sıcak var. Yapacak bir şey yok. Neyse. Masamız burada. Geçen gün burada ne güzel et yemiştik değil mi arkadaşlar? Neyse, bir içeriye geçelim. Bir kanatlarla domatesli biberli bir yemek yapacağım ben. Bakalım nasıl bir yemek olacak. Şöyle de bir yapalım. Kameramızı önce bir yerleştirmeye çalışalım. Şu şekilde yaparsak, biraz da şöyle yaparsak en azından yapacağım işlem görürüz aslında. Bizim burada en sevdiğimiz yemek arkadaşlar, hem bana kolay gelen hem de sevdiğimiz yemek böyle kanat, içine domates, biber, salça, baharat, böyle seviyoruz. Şimdi o yemeği yapacağım. Ekmeğini banıyorsun, çok güzel lezzeti var. Biz seviyoruz. Şöyle de yapayım. Tabii aynı zamanda güzel bir karpuzumuz da var burada. Muhafaza edilmiş. Bunu da sofraya koyarız. Şimdi domateslerimizi bir kenara koyalım. Böyle bir biberlerimizi doğrayalım. Şuradan bıçağımızı alalım. Arkadaşlar, gurbetçilerimiz gitti. Yani sizler gittiniz. Kiminizden tanıştık, kiminizden konuştuk, kiminizden çay içtik, kiminizden fotoğraf çektirdik, kiminizden yemek yedik. Bende hakkınız varsa helal edin. Sizin de hakkınız varsa benden tarafa helal olsun. Şimdi gurbetçiler gelmeden önce istiyorlar ki bizimle çiftliğe gelsinler, işte kardeşlerimi görmeye gelsinler veya evimize gelip Melike'yi görmek istiyorlar. Tabii bunu yapanlar oluyor. Gelenler, vakti olanlar geliyor. Bazılarının da vakitleri olmuyor. Çünkü günleri kısıtlı oluyor. Onun için bize yetişemediler. O konuda da yapacak bir şey yok. Demek öyle gerekiyordu. Düğünler, taziyeler vesaire vesaire, hesapta olmayan işler ortaya çıkıyor. Hesapta olmayan işler nedir? Mesela geçen gün aniden kalp krizi geçiren, bu tuz yakarlı kanlardan, su ismi kan olan ailenin genç bir kızı. İşte öyle durumlar yaşandı mı insanlar
mecburen kendi acısını çekmeye çalışıyorlar. Gelemiyorlar, bizimle görüşemiyorlar, vakti olmuyor. İşte öyle aksilikler oldu mu? Buradan o kıza da Allah rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Onunla beraber bu tadilde gidip gitmediğimiz ölülerimiz varsa buradan hepsinden Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Muhtemelen aramışızdır veya gitmişizdir. Gitmediklerimiz olabilir. Aramadıklarımız olabilir. Gözden kaçmışlar, unuttuğumuz kişiler olabilir. Kusura bakmayın, buradan başsağlığını dileyelim. Bizimki biraz farklı. Yani benimki biraz farklı. Taziyelerin hepsine gitmek istersek benim hiç uyumamam lazım. Hiçbir iş yapmamam lazım. Sürekli taziyelere gitmem lazım. Çünkü 150 köyden tanıdığımız var. 150 köyden ölüler oluyor. Hepsine yetişmek, gitmek, görmek mümkün olmuyor maalesef. O yüzden beni anlamaya çalışın lütfen. Yalnız tanıştığımız, konuştuğumuz, yeni gördüğümüz gurbetçilerimiz, yeni gördüğümüz takipçilerimiz Danimarka'dan, Norveç'ten, Avustralya'dan, Kanada'dan, Finlandiya'dan, Hollanda'dan, İsveç'ten, Fransa'dan, Belçika'dan, dünyanın çeşitli ülkelerinde takipçilerle tanıştık, fotoğraf çektik, kısa videolar çektik. Bir kısmıyla oturduk, çay içtik. Hepsi de birbirinden kaliteli insanlar, birbirinden güzel insanlar. Bizim için çok güzel şeyler söylediler. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Şimdi çoğunun da tabii ismini bilmiyorum. Hangi köylü olduğunu unutuyorum. Bir pazarda 10 kişiyle 20 kişiyle aynı gün konuşursan, tanışırsan hiç tanımadıklarınla illa ki insan arada karıştırıyor. Bu hangi köylüydü ya? Bunun adı neydi ya? Bu hangi ülkedeydi ya diyebiliyorsun. Onun için buradan toplu selamımı göndereyim. Melike'ye hediye getirenler, Melike'yi mutlu edenler, onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Direktmen Melike'yi görmek isteyenler oldular. Melike evimize geldiler. Melike'yi birebir görmek istediler. Bizi görmek istediler. Bunlar bizi çok mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum. Daha gurbetçilerin bir kısmı burada. Daha Almancılar duruyorlar. Hatta nereliydi o arkadaş? Garmık. Arşincili bir arkadaş dedi, seninle beraber çiftliğe gidelim. Tamam dedim, olur. Dün aradım, dedim yarın gideceğim. Dedi 2 gün benim işlerim var dedi. Ondan sonra müsaitim. Dedim o zaman başka gün olsun. Fırsat bulanlar geliyorlar. Mesela sezonu geçirenler zamanı oluyor. Ama sezon içinde 7. ay, 8. ayda burada olanlar zaman bulamıyor. O düğünden o düğüne, o sünnetten o sünnette, o taciyeden o taciyeye. Bir de havalar çok sıcak arkadaşlar. Sıcak ayrı bir sıkıntı. İnsanlar gündüz çıkamıyorlar içeriden. Ancak akşam çıkıyorlar. Gece saat 11-12'ye kadar kurum merkezinde işte Orparna Park'ıymış, şuraymış, buraymış geziyorlar, dolaşıyorlar. Caddeleri geziyorlar. Maşallah kurunun caddeleri de gündüz gibi. Hep ışık. Gönül rahatlığıyla çocuk çocuğunu alıp elinde tutup gezebiliyorsun. Vallahi arkadaşlar ben sizlerden razıyım. Allah da sizden razı olsun. Videolarımızın bu kadar ilgi gördüğünü, videolarımızın hem yaşlı hem çocuklar hem orta yaşta izlendiğini, bu kadar sıkı izlendiğini bilmiyordum. Küçücük çocuklar, 7-8 yaşındaki çocuklar koşarak amca ben seni takip ediyorum, seni izliyorum. Fotoğraf çekebilir miyiz? Beni video çekebilir misin? Buradan babama selam göndereyim diyeyim ki ben Hayli amcanın yanındayım. Bunlar bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Kitlenin tamamına hitap etmişiz arkadaşlar. Biz bu içeriklerimizde, bu videolarımızla tam isabetli yakalamışız. Amaç bundan sonra
daha farklı, daha güzel içerikler yapmak. Amaç bundan sonra sizlerin bu güzel tavsiyeleriniz için onlara dayanarak, önerilerinize dayanarak farklı videolar, farklı içerikler. Amaç bunu yapabilmek, bunu yapmak, bunun için çaba vermek ve seneye bu seneki kadar değil, bu senekinden 3 kat, 5 kat, 10 kat daha fazla bizi izleyen takipçilerle karşılaşmak. Amaç bu, gönül bunu istiyor. İnşallah onu da yapacağız. Benim başka bir işim yok arkadaşlar. Ben sadece YouTube işine bakıyorum. Bazı arkadaşlar diyor mesela sen diyor hızlı yükseliyorsun. Abonelerin hızlı yükseliyor. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar bunun sebebi şapkamdaki Halil Badırlı. Tişörtümdeki Halil Badırlı. Benim cebimdeki yapıştırmalı kartlarım Halil Badırlı. Gittiğim yerlerde direklere, duvarlara, kapılara yapıştırıp gidiyorum. Mesela diyelim bugün atıyorum Maraş'a gittim. Bir yerlerde oturduğum zaman izin müsaade alıyorum. Diyorum bunu kapıya yapıştırabilir miyim? Adam diyor yapıştır. Yapıştırıyorum. Gelen giden görüyor. Bu emektir. Mesela biri diyor ki sen bizi çektin. Bunu nereden izleyeceğiz? Hemen diyorum al dayı. Buradan izleyeceğim. Kartı veriyorum. Adam götürüyor evde. Buna bakarak 3 kişi abone oluyor. Evde kim varsa mesela 5 kişi abone oluyor. Veya elden ele gezdiriyorlar, bakıyorlar. O zaman ne oluyor? İsmimi rahat yazabiliyorlar. Kanalın adını rahat yazabiliyorlar. Doğanın kokusu, Halil Badırlı. Bunları doğru yazıyorlar. Çünkü ellerinde bizim kartımız var. Bunlar hepsi emektir. Bir de ben YouTube'dan başka bir iş yapmıyorum. YouTube'dan başka bir iş yapmıyorum. Yok oyun var, yok tarla var, yok bilmem ne var. İşim, gücüm, yatarım, kalkarım, rüyalarımda hep YouTube. Benim işim bu. Yani bu da hem gurbetçilerimiz için çok güzel bir şey. Benim de böyle bir kitlem olduğu için benim için de güzel, ayrı bir güzel şey. Böyle gurbetçi kitlesi. Şimdi gurbetçi kitlesi adını koyduğumuzda Türkiye'den izleyenler buna gücenmesinler, bunu farklı algılamasınlar. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun dünya para üzerinde dönüyor. Ne yaparsan yap, ne kadar dürüst, ciddi olursan ol, ne kadar böyle kendini üstlerde gösterirsen göster, sonuç dönüp dolaşıp gelip tak bir noktada toplanıyor. O da para. Doğru mu? Kim ne iş yapıyorsa para kazanmak için yapıyor. Veya elindeki parayı kaybetmemek için yapıyor. Veya elindeki parayı çoğaltmak için yapıyor. Şimdi gurbetçilerden bahsettiğimiz zaman da şöyle bir şey oluyor. Mesela atıyorum, diyelim ki şöyle anlatayım size. Türkiye'de 10.000 kişi, sadece Türkiye'de 10.000 kişi benim Tuzgölü çiftliğinin bir videosuna baktığı zaman bana bir 100 TL para kazandırıyorsa, 10.000 Türkiye'den izleyen 10.000 kişi bana 100 TL kazandırıyorsa, Avrupa'dan izleyen 1000 kişi yeterli. 10.000'e gerek yok. 100 lirayı kazanmam için. Aradaki 10 kat farka bakın. Anlatabildim değil mi? Yani Avrupa'dan 1000 kişi izlesin, ben 100 lira kazanırım. Türkiye'de 10.000 kişi izlemesi lazım 100 lirayı kazanmam için. O yüzden ben kalkıp da şimdi bugün Avrupacı gibi bir kitlem varken tabii ki onlardan bahsedeceğim, onlar için güzel şeyler yapacağım. Bu şu demek değildir. Türkiye'dekiler için yapmıyorsunuz. Yapıyorum işte, hepiniz izliyorsunuz. Ama burada birazcık fazla gurbetçilerden bahsetmek işte oluyor. Biraz fazla onların ismini telaffuz etmek oluyor ama onların da getirisi çok fazla kanalımıza. En büyük etkeni budur. Ama tabii ki yaptığımız videoyu
Ali de izler, Veli de izler, Türkiye'deki de izler, Avrupa'daki de izler. Dünyanın öbür ucundaki ülkelerdeki insanlar da izleyebilir. O ayrı bir şey. Benim işim sadece YouTube. Ben günlük video atarım. Önce 10 dakikalık video atmıştım ilk zamanlarda. Dediler bu az, bari 20 dakika yap. 20 dakika az geldi. Dediler bari bir yarım saat yap. Yarım saat yaptık, az geldi. Niye az geliyor? Çünkü ben onu da size anlatayım arkadaşlar. Kitlemin nasıl bir kitle olduğunu size önce onu bir anlatayım. Şimdi benim kitlem genelde ben analizlere baktığım zaman benim kitlem gece saat 11'den sonra videolarımı izlemeye başlıyorlar. Bunun sebebi nedir? %55, %60 Avrupa'dan izleniyor. %40, %45 Türkiye'den izleniyor videolarımız. Gece saat 11'den sonra hızlı yükselmenin sebebi nedir? Şudur. Gurbetçiler işinden geliyorlar, evinde duşunu alıyorlar. Duşunu aldıktan sonra yemeğini yiyorlar. Yemeğini yedikten sonra oraları topladılar mı çayını alıyorlar, koltuğuna geliyorlar. Televizyonu açıyorlar. Saat kaç oluyor? Oranın saatiyle saat 10 oluyor. 9 oluyor gece. Şimdi herkes böyle yapınca bir de televizyondan izlediğin zaman sen videoyu ileri sarmıyorsun. Videonun tamamını izlemiş oluyorsun. Videonun tamamını izlediğin zaman nereden baksan 4 reklam karşına çıkar. Videoyu izlerken. İşte biz o reklamlardan para kazanıyoruz. Televizyonda siz evde kaç kişisiniz? 5 kişisiniz. Misal. Televizyonda kanalımızı açtınız. 5'iniz televizyona baktınız. Televizyonda ne oldu? 4 reklam çıktı video bitene kadar. Videolarımı artık 1 saat yaptım sizler için. Çünkü siz diyorsunuz biz oturduk mu çayımızı içelim, işte içelim, ismini söylemeyelim, algoritma hemen belki sıkıntı çıkarır. Rahat rahat izleyelim, bari uzun olsun diyorsunuz. Ben de onun için 1 saat yaptım. 1 saati de hatta aşıyor bazı videolarımız. Rahat rahat izleyin diye. Tamamen sizlere bağlıyım. İsteğiniz üzerine biz bu işi yapıyoruz. 4 reklam çıktı. 4 reklamdan kuruş kuruş bana para geliyor. Fakat siz 5 kişi bir televizyondan baktığınız zaman 5 kişi bakıyorsunuz anlamına gelmiyor. Algoritmada benden tarafı, algoritmadan tarafı. Ne yapmak lazım? Mesela bu televizyon kanalı açtık. Hemen buradan telefonumuzdan da aynı videoyu açıyoruz. Basıyoruz, sesini kısıyoruz, koyuyoruz şuraya. Onu izliyoruz. 1 saat boyunca onu izliyoruz. Orada 4 reklam çıktı. Diyelim 4 kuruş geldi bana. Bundan da 4 reklam çıktı. Bundan da 4 kuruş geldi. Etti 8. Çocuğun oradan telefonunu açtı aynı videoyu veya farklı bir video. Benim videolarımdan olsun, hangisi olursa olsun fark etmez. Tabii yeni açılan video olursa algoritma onu patlatmaya çalışıyor. Daha kişiye öneriyor. Yeni paylaştığımız videoya yüklenirseniz bizim için, algoritma için daha iyi olur. Çocuğunuz orada kanalı açmış telefonda, oradan da 4 reklam çıktı. Ne etti? 4, 8, 12. 12 kuruş. Diğer çocuğun da telefonunu açık bırakmış. Videoyu açmış. Buradan izliyor. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bir evde 4 kuruş değil de 16 kuruş para bana kazandırmış oluyorlar. Bu çok önemli. Çünkü analizlere baktığımızda mesela bir videodan ben diyelim 1000 lira kazanıyorsam algoritma bana diyor ki aslında diyor sen bu videoda 4000 lira kazanacaktın diyor. Çoğu kişi abone olmadan izliyor. Çoğu kişinin hiç Google hesabı yok. Onlar zaten bize hiçbir faydası yok. Çoğu kişi de videolarınızı televizyondan izliyorlar.
Yani telefondan izleyen %10-12'lik bir kitle var. Telefondan izleyen. Geneli %77 hepsi televizyondan izliyor. Arkadaşlar buradan da açın. Buradan da açın. Güzel paralar kazanalım. Kazandıkça biz de size daha faydalı olalım. Daha güzel içerikler üretelim. Kimsenin önünde eğilip elimizi avucumuzu açıp kampanya yapalım, işte arabamız yok, araba alalım falan. Ne gerek var böyle şeylere? Boynumuzu bükmeye ne gerek var? Çünkü elimizde altın dolu bir sandığımız var. Kapısı kilitli ama anahtar yok. Altın dolusu bir sandığımız var. O sandığı açmamız lazım. O sandıkta benim şu an anlattığım şekilde. İnşallah bunları da hep beraber aşacağız. Bunu hep gurbetçi kardeşlerimize söyledim ben. Bundan sonra her şey daha iyi olacak inşallah. Herhalde konuyu sapmadık değil mi? Konu kazançtı. YouTube'dan başka bir işim yok. Bu işi yapıyorum. Sizlerin isteği üzerine, isteğiniz doğrultusunda içerikler üretmeye çalışacağım. Şöyle bir şey de düşündüm. Hani benim bura Kürt bölgesi ya. Çok kişi bana diyor niye Kürtçe konuşmuyorsun? Şöyle bir şey aklıma geldi. Doğanın Kokusu veya Halil Badılı Yedek diye bir Kürtçe kanalı açsam. Onda da farklı bir konsept. Halk pazarları, hayvan pazarları değil de farklı bir konsept. Yaşlılarla konuşmak, köyleri gezerken Kürtçe röportaj yapmak, tamamen Kürtçe olacak. Kanal ismi Kürtçe, Kürtçe giriş yapmak, Kürtçe tarihler. Tabii ben orijinal Kürtçeyi bilmiyorum. Yani ben İç Anadolu Kürdüyüm ben. Ben o Kürtçeyi konuşuyorum. Yani ben orijinal Kürtçeyi bilmiyorum. Artık onu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben kendi dilimi konuşurum. Buradaki konuştuğum Kürtçe dilini konuşurum. Herhalde o kanaldan sonra da kimse bana demez niye Kürtçe konuşmuyorsun, niye kendi dilini kullanmıyorsun. Bunu isteyen çok büyük bir kitle var. Neredeyse %25'lik bir kitle var. Böyle bir kanal da açmayı düşünüyorum. Tabii ki zorlanırım. Benim için zor olur. Günlük video paylaşmayabilirim. O zaman ne yapacağız? İnsanlar alışmış günlük video paylaşmamıza. Bir gün o video, bir gün o videoyu yapsak nasıl olacak? Bilmiyorum. Bunu artık yorumlarda bir konuşalım. Buna bir açıklık getirelim. Kanalımız çok iyi gidiyor. Türkçe konuşmamız, herkesin anlayabilmesi, %7'lik bir yabancı uyruklu takipçimiz var arkadaşlar. %7. Yani 100 kişiden 7 kişi yabancı uyruk. 1000 kişiden 70 kişi. O zaman ne oluyor? O zaman 30.000 kişiden yaklaşık işte 2000-2200 kişi yabancı uyruklu insan. Bunlar da kanalımızı izliyorlar. Çünkü analizler bize bunu söylüyor. Şimdi Türkçe konuştuğumuz zaman buranın Kürtçesini sistem çeviremiyor, algılamıyor. Bizim buradaki konuştuğumuz Kürtçeyi şurayı bir Kürtçe'de anlatayım. Türkçe bilmeyen Kürt annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, babalarımız anlasınlar diye. Zamanı may ve dare kolay ki can biyeli belko yunake Şeyh Bazana sistemin nizane ya dö zamana dö azivi nizalme azivi şunak ma çakkım. Zaman ki kar çakkım danke. Zamanı doğuji Kürdistan'a cihazı nizalme çerbe amenge mecbur terk dankini. Terk anamıştı ki. Kama terk dankır hinge hem terk ma anamıştı ki. Karman zaten pir ma anamıştı ki ya. Ama videoyu mesir tkini %7 am dünüş saat mari haft mari videoyu mesir tkini. Abi hinge dankırını min zaten de televizyonda koşer rüzür televizyonda ayara vakin
böyle ses ayarının seçmişkin zemin mesela diyelim Almanca can akarı az doğru televizyonda direkt Almanca dantkımı. İngilizce yakarı az İngilizce dantkımı. Evet tamam mı? Ve sıkıntı tonu. Ama zamanı algoritmek çahkırı dankır kare. Lüdere gülümünü. Kıma zaman meyver dankır yine gör gülümünü kapatmış ki gülü videoyu ben onu. Benim anlatmak istediğim bu. Keyfi kara Türkiye'den sanki Türk'ün bu kuvveti. Neyse tekrar Türkçe çevirelim daha insanlar çıkmadan. Yani şunu demek istiyorum. Buranın dilini sistem algılamıyor. Ha o yeni açacağım kanalı da merak etmeyin. Çok fazla yükselmez o. Onun yükseleceği en fazla 4000, 5000, 7000. Fazla yükselmez o. Belki izlenmeler olur. Çünkü hep yaşlılar beni izleyecek. Yaşlılar da abone olmazlar. Oraya füzülü bir masraf yapmış olacağım. Ama sizlerin de isteğini yerine getirmiş olacağım. O da ayrı bir konu. Şimdi sistem Türkçeyi algılıyor. Türkçeyi algıladığı zaman o yabancı uyruklu insanlar benim konuşmamı hemen altyazıya çevirip veya televizyondan sesliye çevirip benim konuşmamı kendi anlayabilecekleri dile çevirebiliyorlar. Böyle bir imkanımız oluyor. Benim kanalımın hızlı büyümenin en büyük etkilerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Farkındaysanız Kürtçe yayın yapanlar, Kürtçe video yapanlar yavaş yavaş bakıyorum artık onlar da Türkçe konuşmaya başladılar. Çünkü biliyorlar yani Türkçe konuştuğun zaman daha fazla rekabet oluyor. Daha fazla rahabet derler zannedersem onu. Daha fazla algoritma öneriyor. Daha fazla kişiye öneriyor. Dünyanın her yerinden izleniyor. Yabancı uyruklu insanlar da izliyorlar. Bunu diğer yayıncı kardeşlerimiz de bunu tespit ettiler. Yani ben yanlış bir şey yapmıyorum. Doğru yoldayım. Doğru yolda olduğuma da inanıyorum. Çünkü bunu da sizlerin gözlerinden okuyorum. Mesela 50 kişiden bir kişi diyor niye Kürtçe konuşmuyorsun sen sürekli Türkçe konuşuyorsun. 50 kişiden bir kişi diyor. Tabi şimdi 50 kişiyi bir kenara bırakıp bir kişi için de bir kanalı kaderini değiştiremez. Değil mi? Onun için o bir kişiler de yarın bir gün bir kitle olacak. %5'lik, %4'lük bir kitle olacak. Onlar için de yapabilirsem, içinden çıkabilirsem, istediğimiz olursa kampanyamızı başlatacağız inşallah birkaç güne. O iş görürse o kampanya o zaman her şey daha güzel olacak. Miracı da alırım yanıma. Sistemi hem güçlendirmiş oluruz hem ekipmanlarımızı güçlendirmiş oluruz. Mesela ben video çekerim, Miraç drone'u havalandırır, Miraç video çeker, ben konuşurum. Gerekirse yeni bir arkadaş da alırız yanımıza. Tabii şimdi hizmet ne kadar, kalite ne kadar büyük olursa takipçi, abone yükselişi de o kadar büyük olacak. İzlenmeler de yükselmiş olacak. O zaman zaten YouTube gelirleri bizim işimizi görecektir. Sürekli böyle sıkıntılı günler olacak değil. Vallahi arkadaşlar durum böyle. Sizleri seviyorum. Bir sürü arkadaşla beraber resim çektirdik. Onlar bizim resmimizi çektiler, videomuzu çektiler. Biz resimlerini çektik. Şöyle bir gösterirsek şöyle fazla yakınlaştırmayalım. Herkes görmesin kim olduklarını, gerek yok. Yani bunlar bizi çok mutlu ediyor. Arkadaşım biri dedi ki gurbetçi dedi Halil dedi bizim kızımız dedi okulda hocası demiş ki en sevdiğiniz ünlüler kimler? Bizim kız demiş ki Halil Badırlı. Bak bunu duymak ne kadar güzel. Bunu duymak ne kadar güzel. Yani büyük başarılara imza atmışız.
çocukların bile gönlünde taht kurmuşuz. Herkesin evine misafir değil, artık aile olmuşuz. Arkadaşlar diyor, mesela diyor, biz kolu komşuya gittiğimizde diyor, hangi eve kim giderse gitsin diyor, senin sesin o evde geliyor. İzlenmeyen bir aile yok. Yani düşünsenize, bu kadar evinizin içine kadar. Mutfağa gideceksin, sesimiz geliyor. Salona gideceksin, sesimiz geliyor. Dışarı çıkacaksın, sesimiz geliyor. Nereye gitsen evin içinde sesimiz geliyor. Bu çok güzel bir şey. Çoğu arkadaş da bize destek olmak için televizyonu açık bırakıyorlar. Bir videodan bir videoya geçiyor. Bir videodan bir videoya geçiyor. Tabii her geçişlerde de, her yeni video açılışta da reklamlar çıkıyor. Önemli olan arkadaşlar, benim o tavsiyem, videoyu izlediğinizde umarım kendi telefonla, çünkü videoyu izlerken telefona bakmıyorsun. Yani hem video açık hem kendi telefonla TikTok'a veya Instagram'a, başka şeylere bakamazsın. Çünkü oraya odaklanıyorsun. Ne diyorlar, nereye gidiyor, kim ne yapıyor? Gözün orada. Bunu boşta bırakıyorsan, o zaman burada da yine kanalımızı aç, bir video oynasın, reklamlar çıksın gitsin. Bunda sizin bir kaybınız yok ha. Cebinizden para gitmiyor. Abonelik paralı değil. Bizim paralı üyelerimiz var. Onlar ayrı bir şey. O ayrı bir şey. O katıldan basıyorsun, 125 TL. Türkiye parasıyla 125 TL para ödüyorsun. Mesela ben bugün burada 2 video çektim. Yarın 2 video çektim. Biz o videoları editliyoruz, planlıyoruz. Biri yarın paylaşsın saat 20'de. Biri Perşembe günü paylaşsın saat 20'de. Biri Cuma günü paylaşsın saat 20'de. Biz bunları planlıyoruz. Günü saati geldi mi otomatikman sistem onları paylaşıyor. O kilitte olanlar, planda olanlara o 125 TL veren üyelerimiz o videoları kilitteyken de izleyebiliyorlar. Aradaki fark bu. Ama saati geldi mi, paylaşıldı mı herkes izler. Ama herkesten önce bu adamlar izliyor. Mesela bu adam diyecek ki, Halil Badır'la bugün Tuzgölü çiftliğindeydi. Gitti işte, enikleri kaybolmuş, enikleri aramışlar falan. Sen diyorsun Allah Allah, hangi video bakıyorsun? Video görünüyor ama tıklıyorsun, video senden para istiyor. İşte amaç odur. Bunu da YouTube yapıyor. Biz yapmıyoruz. Yani şöyle, YouTube öyle bir kural çıkarmış. Mesela sen 125 TL'yi oraya verdiğin zaman YouTube o 125 TL'den 25 TL'yi kendine alıyor. 100 TL'yi benim hesaba gönderiyor. Yani o da oradan bir şeyler kazanmak için öyle kurallar koymuşlar. Mesela ücretli mesajlar çıkarmışlar. Ücretli hediyeler çıkarmışlar. Bana mesela diyelim 10 korona bir hediye gönderdin. 7 koronu bana gelir, 3 koronu sistem alır. Öyle yani. YouTube kendi kazancının peşinde, benim peşimde değil. Beni zengin etme peşinde değil. Kendisini zengin etme peşinde. Onun için videolarımızı izlediğiniz zaman televizyonda lütfen telefondan da açın. %13'lük, 14'lük bir kitle televizyonu telefonundan izleyen bir kitle, çok az bir kitle. Herkes televizyondan izliyor. Bu da ne demek oluyor? Bir evde 10 kişi varsa o 10 kişi bir kişi izliyormuş gibi gösteriyor algoritma. Çünkü televizyondan bakıyorlar. Ama herkes telefondan da açarsa o zaman sorun kalmaz. %77 televizyon, %77 telefon diyecek bize algoritma. Mesela şöyle de kanıtlı size gösterebilirim. Şöyle hemen kanıtlı size gösterebilirim. Kitle analiz diyelim, kitle diyelim. Bunu daha önce de göstermiştim sizlere. Bak, %17, %79 arkadaşlar. Bak, gördünüz mü? TV %79.0, telefon %17.3. Bu bir hayal kırıklığı. Bilgisayardan %2'lik bir kitle bizi izliyor. Bürolarda, iş yerlerinde bilgisayardan açıp izleyenler %2. Tabletlerdeki de %1.4. Yani herkes bizi televizyondan izliyor. Ama telefondan da izlerseniz eğer
telefondan da izlerseniz o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ben şu an YouTube'dan 30 bin lira kazanıyorsam bu belki 90 bin liraya çıkacaktır. Belki 120 bin liraya çıkacaktır. Çünkü bir izlenme farklı bir şey. Ama bir evde 3 kişi 4 kişinin aynı anda 5 kişi izlemesi farklı bir şey. Anlatabildim inşallah. Ha, televizyondan izledin mi ne kadar gelir oluyor, telefondan izledin mi ne kadar gelir, o pek fark etmiyor. Hemen hemen aynı. İşte öyle arkadaşlar. Eğer bize de destek olmak istiyorsanız katıldan katılabilirsiniz. Bize mesaj gönderebilirsiniz. Bize hediye gönderebilirsiniz. Aynı zamanda da kampanyamıza da desteğinizi bekliyoruz. Kampanyamızı inşallah bir gün bir canlı yayında bir iki arkadaşla, 3 arkadaşla bu akımı başlatırız. Bir an önce onu da bir sonuçlandıralım. Çok konuştuk değil mi arkadaşlar? Yemeğimizin altı çok kısık arkadaşlar. Son derecede kısık bırakmışım. Amaç biraz öyle sindire olsun. Kanatlarımız daha sert görünüyor. Çünkü biz bu yemeğe su koymuyoruz. Su koymadığımız için de mecbur birazcık pişecek. Oo Cavit merhaba. Başım tıçavani başı. Vay Cavit. Sana yemek yapıyorum. Dur. Tamam, teşekkür ederim. Yarım bardak su koydum. Bir de domates suyu var. Sadece yarım bardak su koydum. O birazdan suyunu çekecek. Çünkü biraz daha pişecek o. Amaç ekmeğimizi batıralım diye. Çayımız da hazır. Bu da bizim Aslan Cavit. Cavit danke. Sırafa biçine Afganistan ero. Ma? Sırafa biçine. Daya harabavi harabi çatkına rinden başın. No, rinda valla, rinda. Başın. Baba, no. Başa. İyi. Keşke başı. İyi ma baş be. Teşekkür ederim. Çayımız pişti. Yemeğimiz de neredeyse pişti. Buyurun, beni red köy. Cavit sabretmiyor. Cavit diyor ver yemeğimi yiyeceğim gideceğim diyor. Cavit yemeğini yiyor. Yemek biraz daha pişsin. İndireceğim ben. Yemeği de çekeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi arkadaşlar gönül isterdi ki gerçekten sizler de burada olun. Tamam belki çok öyle ağamlı şamlı bir yemek değil. Altı üstü domatesli biberli kanat. Ama amaç ortam. Amaç bunu beraber yaşamak. Beraber oturup bunları konuşmak. Amaç o. Şu mikrofonlarımı da çenemden uzak tutayım. Sonra demen Halil Badır şapış buluyor. Şuraya koyalım. Bu şekilde dursunlar. Bakalım kendi yemeğimizi beğenecek miyiz? Yemek güzel olmuş. Güzel olmuş ne? Oo, hoş. Güzel, ki güzel. Adamın buzdolabından haberi yok. Ben diyorum eksik var mı yok diyor. Geliyorum biber yok. 3-4 tane eskiden kalma biber var. Uçları kökleri gitmiş lazım. İşte çıkardık birkaç tane. Hoşçu yemek mi? Hoşçu mu? Onun için Şu an yok. Şu an da
Dayılarımızın herhalde bir düğünü varmış. Dün aradım öyle dedi. Dedi ben düğüne gideceğim yarın. Evdeyim gelemem. Editörümle gelecektim. Editörüm de hasta. O da 2 gündür rahatsız. Hastaneye gitti, serum da taktırdı. Ama çocuk düzelemedi ya. Sabah aradım dedim, ne yapıyoruz dedi, abi sen git ben gelemem. Öyle deyince üzüldüm tabii. Daha iyileşmediğini gösteriyor bu da. Onu bir ara getir, şu kameralar bir ayar versin. Ayın 14'ünde gidiyor ama. Daha vakit var. 5 gün var. Ayar versin gitsin. Adam yok. Yemek güzel arkadaşlar. Bu yemeğin en büyük özelliği suyuna ekmeği batırmak. Şöyle. Şunun suyunu alıp yedin mi her şeye bedel. Hani mantarların o içindeki kaynayan suya ekmeğimizi batırıp yiyoruz ya. Aynı bu da onun gibi lezzet veriyor. Hoşça. Böyle çıktığım doların yavaş yavaş gelmeye başlar. Çünkü Gölyazı, Yeni Coba, Ömeranlı halk pazarlarına sık sık gitmeyebiliriz kimse olmadığı için. Bakacağız tabii, kontrol edeceğiz. Eğer ki pazarlar çalışıyor, hareketlilik var, gideriz yine. Ama bence biraz zor. O günlerimizi artık mecbur oyun videolarıyla tamamlayacağız. Başka yer mi olur, artık Tübgörü çiftliği mi olur, Serkan İnce'nin yanına mı giderim artık, o da bize küsmüş ama sevdiğinden küsmüş o. O naz yapıyor, naz. Serkan diyor ki, Kara gözlü, soba. vay kuçke haftar. Sen okuyorum mu lo? Sabah Akıllı kalktı. hoşum şu an ha. Ya o Serkan çok. Valla çok hoşuma gitti o çocuk. Çok sevdim, harbi Sabah temiz. kalktı. Vallahi güzel. Gece de yorumları okudu. O ye güven, ve bunu çıkarır, berpez mi boğmalı. Ama bir ders hoş. Ya farklı çıkıyor. Teşekkür. Şimdi bile para. Pıra pıra abi bas. Berpez, Sarıldım. berpez.
diyorlar kavak savaşı hasta. Portakal hasta diyor. Vallahi o vakit gelmedi. Boş müşkili. Gelmedi. Kahvaltı narin de. Zavaş. Evet, oğlum ne evet yana karakteri. Karata çırpı karata çırpı. Kar marin de. Rımbum. Bale. Yudu kar. Ona kar içse kar. Hacı Cavit Çıpıkçı'nın makbalem savana bünen ne? Bale. Öz çiğsi. Garm hayvum khati tarım. Organ. Ama buranın Hani Süneynden bari başka, buranın Süneynden başka türlü tutamaz. Ya rengi bir düşlerdi. Ne bırakın bir düşlerdi. Bu tradisiyon. Yemeği yemeden önce evlerini temiz sabunlar makarası. Çünkü evlen yemek yediğim için bazen parmaklarımı da yalayabiliyorum. Parmaklarımı temiz olsun diye, gönül rahatlığına yalayarım diye. Önce ellerimi temiz sabunlar öyle otururum. Çünkü yemeklerimiz genelde biraz yağlı oluyor. Elle de yiyoruz. Açamam arkadaşlar. Feriştahın çocuğu olsa açamam. Eller hep yağ, nasıl açacağım? Ona acele oluyorlar karnel bunu. Bu işte horli tenhavdi. Bunu gece izleyip kalkıp da yemek yemeyin ha. Vallahi kilo alırsınız.
Bismillah, helene sağlık, hanım hoş bulduk. Onlar römbiyor onlar. Ya hayır, bize hoş bulduk. Danke. Bana 4 limon fazla içiyor. Bugün Tuz Gölü çiftliğinde böyle bir video yapabildik arkadaşlar. Genelde videonun konusuna bakarsak sizlerle sohbet, yarım saat konuştum. Sürecin nasıl geçtiğini, takipçilerimizin bu yaz ayında Türkiye'ye gelmesi, bizlerle fotoğraf çekmeleri, bizlerle konuşup tanışıp işte bizleri görmeleri, bunları konuştuk. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Herhalde bu kadar yeterli. Şöyle mi yapalım? Heh. Böyle daha net görünüyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi yazarsanız hangi ülkede olduğunu daha iyi tanıyabilmem için, benim için o çok önemli. En azından gelecek sene için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim o konuşmamı eğer dinlemediyseniz, videoyu ileriye sardıysanız, eve gittiğinizde, yatağınıza girdiğinizde veya masa başında oturup çayınızı aldığınızda, televizyonu açtığınızda benim o konuşmamı bir zahmet dinleyin. Bir de yorum istiyorum sizlerden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.